Chapo escape fears are not unfounded. He tunneled out of the last Mexican prison where he was locked up and rode to freedom on an underground motorcycle. That was his second escape. Bueno, de la edad de 15 años en adelante, desde donde yo soy, que es el municipio de Badiraguato, yo me crié en un rancho que se llama La Tuna. Búscalo. Joaquin Guzman, yani namı diğer El Chapo. El Chapo, bücür, ufak tefek ve kısa boylu adam anlamına geliyor. Guzman'ın da boyu kısa olduğu için gençlik yıllarında ona bu lakabı takmışlardı. 4 Nisan 1957'de Meksika'nın Sinaloa eyaletinde La Tuna adında küçük bir köyde dünyaya geldi. Bu köy yoksulluğun hüküm sürdüğü bir yerde. Guzman'ın babası Emilio hayvancılıkla uğraşıyordu ama kazandığı bütün parayı içkiye harcayan alkolik bir adamdı. Annesi Maria ise ailesini ayakta tutmaya çalışan tek kişiydi. El Chapo okula ancak 3. sınıfa kadar gidebildi. Çocuk yaşta portakal satmaya başladı. Ailesine katkı sağlamak için sokaklarda çalıştı. Ama fakirlik onun daha erken olgunlaşmasını sağlayacaktı. 15 yaşına geldiğinde ise artık kendi marihuana ve haşhaş tarlalarını ekip satmaya başlamıştı. Kardeşleriyle birlikte bu işten kazandıkları parayla evlerini geçindiriyorlardı. Babasının sorumsuzluğu yüzünden ailenin tüm yükü onun sırtındaydı. La Tuna'daki zor çocukluk dönemi onu şekillendiren en büyük etken olmuştu. Şiddet, yoksulluk ve sorumluluk. Hayatı sadece bunlardan ibaretti. Genç yaşta babası tarafından evden kovuldu ve sonra da köyden ayrılmaya karar verdi. Aradığı şey daha büyük bir hayat, daha büyük fırsatlardı. Ama kimse o günlerde tahmin edemezdi. La Tuna'dan çıkan bu bücür çocuk bir gün dünyanın en güçlü imparatorluğunun başına geçecekti. Köyden ayrıldıktan sonra Guzman, Guadalajara şehrine geldi. Burada Sinaloa kökenli bir kaçakçı olan Hector Palma yani El Güero ile tanıştı. Palma o yıllarda Amerika'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan Guadalajara kartelinin en önemli adamlarından biriydi. Guzman onun ekibine katılarak işe başladı. Kamyon ve uçaklarla yapılan nakliyelerde görev aldı. Malların zamanında yerine ulaşmasını sağlayacaktı. Çalışkanlığı ve disiplinli tavrı kısa sürede dikkat çekmişti ki teslimatlarda hata kabul etmiyor, bir hata olduğunda ise acımasızca cezalandırıyordu. Bu yaklaşımıyla kartel içinde sorun çözen adam olarak tanınacaktı. Palma aracılığıyla Guadalajara kartelinin lideri Miguel Angel Felix Gallardo ile tanışmıştı. Gallardo, Kolombiya kartelleriyle doğrudan bağlantılıydı ve Meksika'daki en büyük dağıtım ağını yönetiyordu. Guzman önce küçük görevler almaya başladı. Ardından kartelin lojistik koordinatörü haline geldi. Kolombiya'dan gelen kokainin Meksika'ya girişinde ve Amerika sınırına taşınmasında aktif rol oynuyordu. 1980'lerin ortasında Guadalajara karteli gücünün zirvesindeydi ama aynı zamanda Amerika'nın da radarına girmişti. O yıllarda Meksika'da görev yapan bir DEA ajanı vardı. Enrique Camarena. Enrique kartelin ekim alanlarını ve kokainin gizli rotalarını araştırıyordu ve hazırladığı raporlar sayesinde 1984 yılında ordunun yaptığı bir baskında Rancho Buffalo adlı dev marihuana çiftliği ortaya çıkarıldı. Milyarlarca dolar değerinde imha edildi. Kartel için bu kayıp affedilemezdi. Kartel onları kimin ihbar ettiğini araştırdıklarında Enrique'ye ulaştılar ve 1985'te Enrique'yi kaçırıp işkence ettikten sonra öldürdüler. Bir Amerikan ajanının Meksika'da bu şekilde öldürülmesi Washington'da büyük etki yaratmıştı. ABD yönetimi Meksika'ya büyük baskı
baskı uygulamaya başladı. Diplomatik kriz çıktı, gözler kartelin üzerine çevrildi ve bu baskının sonucunda 1989'da kartelin lideri Miguel Ángel Félix Gallardo yakalandı. Guadalajara karteli parçalanmıştı. Bu parçalanma El Chapo'nun önünü açan en büyük dönüm noktası olacaktı. Kartel parçalandıktan sonra geriye kalan tek şey milyarlarca dolarlık hatlarıydı ve bu hatların nasıl paylaştırılacağına karar verilmeliydi. Tijuana rotası Felix kardeşlere verildi. Juarez hattı Cabildo Fuentes ailesine bırakıldı. Sinaloa ve Pasifik rotası ise El Chapo ile Hector Palma'ya geçti. Yanlarında bir başka isim daha vardı. İsmail Zambada, yani namı diğer El Mayo. Bu paylaşım El Chapo'nun hayatını değiştirecekti. Artık yalnızca kartelin bir üyesi değildi. Kendi bölgesi, kendi adamları ve kendi kuralları vardı. Yani bağımsız bir patron haline gelmişti. Ama yeni düzen yeni düşmanlar da getirecekti. Kısa zaman içerisinde Tijuana'daki Felix kardeşlerle sorunlar çıkacak ve çatışmalar başlayacaktı. Şehirde infazlar, sınırda silahlı çatışmalar. Meksika kısa sürede kartel savaşlarının pençesine düşmüştü. 1993'te Guadalajara havalimanında yaşanan çatışma her şeyin seyrini değiştirecekti. Hedef El Chapo'ydu. Ama çıkan çatışmada Meksika kardinali Juan Jesus Posadas Ocampo hayatını kaybetti. Bu olay ülke çapında büyük bir etki yarattı. Bir kilise adamının bir kardinalin bu şekilde öldürülmesi büyük skandaldı. Devlet için bu artık bir kartel kavgası değildi ve o günden sonra El Chapo ülkenin en çok aranan adamı olmuştu. Aynı yıl Guatemala'da yakalandı. Meksika'ya iade edildi ve yüksek güvenlikli Puente Grande cezaevine gönderildi. Ama El Chapo için bu bir son değildi. Cezaevinde yıllar süren hazırlıklar yapıldı. Gardiyanlara rüşvet vererek içeriden yardım alacaklar ve El Chapo hapisten kaçırılacaktı. Ve 2001'de tarihe geçen bir kaçış gerçekleşecekti. Bir çamaşır arabasının içine saklanarak cezaevinden kaçan El Chapo, devletin gözü önünde kayıplara karıştı. Bu firar onu bir efsaneye dönüştürdü. Kimi onu devletle dalga geçen bir kahraman gibi gördü, kimi de Meksika'daki yolsuzluğun en açık göstergesi olarak. Ama gerçek olan bir şey vardı. El Chapo artık yalnızca Meksika'nın değil, tüm dünyanın da konuştuğu bir isim olmuştu. ...2001'de Puente Grande'den firar ettikten sonra El Chapo ortadan kaybolmamıştı. Tam tersine Sinaloa kartelinin dağınık yapısını toparladı. Rakipleriyle savaştı, güzergahları ele geçirdi. Kısa sürede Meksika'nın en güçlü patronu oldu. El Chapo'nun yükselişi sadece Meksika ile sınırlı değildi. Ünü Kolombiya'ya kadar ulaşmıştı. 1980'lerin sonunda Medellin kartelinin lideri Pablo Escobar kokain üretiminin zirvesindeydi ama Kolombiya'dan Amerika'ya doğrudan sevkiyat yapmak çok riskliydi. Bu yüzden Kolombiyalı karteller Meksika'daki ağlara güvenmek zorundaydı ve işte tam da bu noktada El Chapo devreye giriyordu. Escobar'ın kokainini Amerika'ya ulaştıran zincirin en kritik halkalarından biri oldu. Kamyonları, uçakları ve gizli tünelleriyle Escobar'ın mallarını sınırın ötesine geçiriyordu. Escobar'la yüz yüze tanışıp tanışmadığı hala tartışmalı. Ama şu bir gerçek, Escobar'ın Amerika pazarındaki milyar dolarlık satışları El Chapo'nun kontrol ettiği güzergahlardan geçmişti. 2000'li yılların ortasına gelindiğinde Sinaloa karteli yalnızca Meksika'nın değil, dünyanın en büyük suç örgütlerinden biri haline gelmişti. Kokainin yanında metamfetamin ve heroin pazarında da güç kazandılar. Amerika pazarının büyük kısmı artık onların elindeydi. 2009'da Forbes dergisi El Chapo'yu dünyanın en zenginleri listesine soktu. Tahmini serveti milyarlarca dolara ulaşıyordu. Ama bu güç onu aynı zamanda en büyük hedef haline getirdi. Amerika onun için milyonlarca dolarlık ödül koydu. Meksika hükümeti ise El Chapo'yu yakalamayı bir devlet meselesi haline getirdi. Tam 13 yıl firarda
ortada kaldıktan sonra 2014'te Mazatlan'da yakalandı. Ailesiyle kaldığı bir apartman dairesinde özel timler sabahın erken saatlerinde baskın yaptı. Çatışma çıkmadan teslim olmak zorundaydı. Bu operasyon Meksika devleti için büyük bir başarıydı ama El Chapo için bu yeni bir oyunun başlangıcıydı. Bu kez Altiplano cezaevine konuldu. Burası ülkenin en güvenlikli hapishanesi olarak biliniyor ama en güvenli ifadesi El Chapo için hiçbir şey ifade etmiyordu. 11 Temmuz 2015 gecesi tarihin en şaşırtıcı firarlarından biri yaşanmıştı. Hücresinin duş bölümünün altından gizli bir tünel açılmıştı. Tam 1,5 kilometre uzunluğunda. İçinde elektrik tesisatı, havalandırma sistemi ve raylar üzerinde giden motorlu bir araç vardı. Adeta yerin altına gizli bir metro hattı inşa edilmişti. Tünel cezaevinin dışındaki sözde bir çiftlik evine çıkıyordu. Aylarca iş makineleri çalışmış, mühendisler kazı yapmıştı. Guzman raylı sistemle hücresinden çıktı. Dakikalar içinde 1,5 kilometrelik yolu geçti ve yeniden özgür kaldı. Kaçışın görüntüleri cezaevi kameralarına yansıdı. El Chapo hücresinde volta atıyor, sonra duş bölümüne giriyor ve bir daha çıkmıyordu. Gardiyanlar fark ettiğinde artık çok geçti. Bu firar Meksika için tam bir skandaldı. Dünya basını günlerce yazdı. Kimileri mühendislik harikası dedi, kimileri ise rüşvet ve içeriden destek olmadan bunun imkansız olduğuna dikkat çekti. El Chapo ikinci kez devletin elinden kaçmıştı ve bu kaçış onun efsanesini daha da büyüttü. Artık yalnızca bir uyuşturucu patronu değil, devletin gözleri önünde kaybolmayı başaran bir hayalete dönüşmüştü. El Chapo bir kez daha özgürdü ama bu kez hiçbir şey eskisi gibi kolay olmayacaktı. Meksika devleti ve Amerika tarihin en büyük insan avını başlattı. Firardayken yalnızca gizlenmedi. Dünya basınında manşetlere çıkan bir olaya da imza attı. Hollywood yıldızı Sean Penn ve Meksikalı aktris Kate Del Castillo ile gizlice buluştu, röportaj verdi ve o röportaj 2016'da Rolling Stone dergisinde yayımlandı. El Chapo bu söyleşiyle adeta hükümetle alay ediyordu ama aynı zamanda güvenlik güçlerinin izini sürmesini de kolaylaştırmıştı. Aylar süren takipten sonra Ocak 2016'da adresi tespit edildi. Sinaloa'nın Los Mochis kentinde bir eve operasyon yapıldı. Çıkan çatışmada 5 kişi öldü, bazıları ise yaralandı. Aguas, aguas, aguas. Pasa esto. Lleva esto. Aguas, aguas. Dale, pasa. Pásala. No, no. Lánzala otra. Lánzala. A ver, chaparro. Date vuelta. Date vuelta, chaparro. Tranquilo. Tranquilo, chaparro. No. Tranquilo. Rápido, dale. Tranquilo, mucho por dentro. Voy a apretar el corazón. Despacio, un pay. ¡Ey, necesito otro más! ¡Necesito otro más acá! ¿Qué lado? Otro. Vete. Apóyalo. Entra. Rápido, muévanse. Apoya, entre. Vamos. Entra, entra, entra. Busca la escala. Cuidado ya, Cuidado de aquel lado, cuidado de aquel lado. Cúbranlo a aquel lado. La ventana. Tenemos este. Vamos, hey, dos más. Dos más. Vamos. Espacio, dale. De una vez. De una vez. Hey, pase. Apóyalo, hey. Apóyalo acá. Loco. Está limpio, está limpio. Revíseme bien. Tírate. ¿Qué encontraron allá? ¿Qué encontraron ahí, espejos? Levanten esto. Levanten esto. Quiero la intervención arriba, quiero la intervención arriba. Arriba, arriba. Vamos con el escudo. Dale.
Sale. Buen pay, buen pay. Vamos. Seguridad allá. Disparar, avancen. Tranquilo, güey. ¿Aquí alguien? No, no hay nadie. ¿Por qué entran? Revisen ahí, revisen abajo, los closets, todo. Con seguridad. Revisen rápido. Levántalo, allá arriba. Allá arriba. Sale, si alguien sale, te mueres. Tírate al suelo, tírate al suelo. Búscalo. Búscalo. Dale, pues hay que quebrarlo. Revísenme bien allá arriba, todo arriba, revísenlo bien. Guzman ise kanalizasyon hatlarını kullanarak kaçmaya çalıştı ama sonunda köşeye kıstırılacak ve bir kez daha yakalanacaktı. Bu onun 3. yakalanışıydı ama bu defa şartlar farklıydı. Meksika hükümeti ikinci bir kaçışı kaldıramazdı. Amerika'nın iade talebi hemen gündeme geldi. Aylar süren hukuki süreçlerin ardından Ocak 2017'de El Chapo Amerika'ya teslim edildi. Bu karar Meksika'da hikayesini kapatıyor, Amerika'da yeni bir sürecin kapısını açıyordu. New York'ta açılan davada onlarca suçlama yöneltildi. Uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama, cinayet, adam kaçırma. Kartelin içinden onlarca tanık ifade verdi. Onun kurduğu tünellerden, verdiği emirlerden, işlediği cinayetlere kadar. 2019'da ise karar açıklandı. Joaquin Guzman ömür boyu hapis ve ek olarak 30 yıl ceza aldı. Ayrıca 12,6 milyar dolardan fazla mal varlığına el konuldu. Bugün El Chapo, Colorado'daki ADX Florence Süper Maksimum güvenlikli hapishanede tutuluyor. Burası dünyanın en sıkı cezaevi olarak biliniyor. Tek kişilik hücreler, gökyüzünü göstermeyen pencereler, kaçış ihtimali 0. Bir zamanlar dünyanın en çok aranan adamı olan Joaquin Guzman artık beton duvarların arasında ömrünü tüketiyor ve geride Meksika'nın en kanlı kartel savaşlarının mirasını bırakacaktı. El Chapo'nun ömür boyu hapse mahkum edilmesi onun hikayesini noktalamıştı ama kurduğu imparatorluk hala ayakta. Bugün Sinaloa karteli dünyanın en güçlü uyuşturucu örgütlerinden biri olmayı sürdürüyor. Meksika'dan Amerika'ya uzanan uyuşturucu trafiğinin büyük kısmı hala onların elinde. Liderlik ise iki kola ayrılmış durumda. Bir yanda yıllardır perde arkasında kalan İsmail Zambada tecrübesi ve bağlantılarıyla kartelin en istikrarlı figürü. Diğer yanda Guzman'ın oğulları Los Capitos, Ovidio, Ivan Archibaldo ve Jesus Alfredo babalarının mirasını devraldı ve kartelin yeni yüzleri oldular. Bu güç paylaşımı zaman zaman çatışmalara yol açsa da Sinaloa rakiplerine göre hala çok güçlü. Tijuana ve Juarez gibi karteller yıllar içinde zayıflarken Sinaloa geniş ağını korumayı başardı. Meksika ve Amerika güvenlik güçleri örgütü çökertmek için operasyonlar yürütüyor. Son yıllarda özellikle Ovidio Guzman'ın yakalanması gündeme gelmişti. Ama her darbenin ardından kartel yeniden toparlandı. El Chapo ise bugün Colorado'daki ADX Florence'de dünyanın en sıkı güvenlikli cezaevinde. Dış dünyadan tamamen kopuk. Her gün 23 saati tek kişilik hücrede geçiyor. Artık firar etmesi imkansız bir yerde. Ama Meksika'da onun ismi hala yankılanıyor. Kimileri için o acımasız bir suçlu, milyonlarca insanın hayatını mahveden bir katil, kimileri içinse yoksul bir köyden çıkıp dünyanın en çok aranan adamına dönüşen bir efsane. El Chapo böylece aynı anda hem nefret edilen hem de hayranlık duyulan bir figür haline geldi. Yorumu sizlere bırakıyorum. Bu haftalıkta benden bu kadar dostlar. Videoyu beğenerek ve abone olarak ailemize katılmayı unutmayın lütfen. Haftaya yine görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.